Evet, Kanada'da açlık grevine başlayan Türk canlı yayınımızı açtık yeniden. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Teknik bir şekilde böyle bizi zorladı. Ama bakın karşımızda direnen Eyüp Hapapçı var. Her şeye karşı direnirken biz herhalde şu teknik zorlukları da aşamayacak değildik, değil mi diyorum. İlk önce şu anda hani biraz da öbür yayından zaman geçti ama karşımda kimler var ve neleri konuşacağız onu anlatmak istiyorum. Ekrana baktığınızda Eyüp Apapçı'yı görüyorsunuz. Eyüp Bey 17. günlük açlık grevinde, direnişinde, Kanada'da bir kamu kuruluşuna karşı direnişi üstelik ve içinde bulunduğu finansal çıkmazdan nasıl çıkacağını bilememenin çaresizliğiyle. Neden direniyoru kendisiyle konuşacağız. Yüzünü göstermek istemiyor ama sesini çok net duyacaksınız ve zaten bulunduğu şu andaki yerde dükkanında, sebebini anlayacağınız yerde de dükkanın dışındaki bütün işte kendini, duruşunu anlatan tabelalarıyla birlikte görüyorsunuz, oturuyor Eyüp Apapçı. Aynı şekilde yayınımda bir de Filiz Burmalı ve Gün Göksu olacaklar. Pardon, Gün Göksu yazmışım yanlışlıkla, hiç olmazsa onu da düzelteyim, böyle hatalarımız olmasın. Gün Göksu olacaklar. Onlar toplum desteğini anlatacaklar. Neler oluyor gerçekten? Hani Eyüp Bey'i kimler nasıl destekleyebilir? Gerçekten desteklerle bu sorun için bir çözüm yoluna ulaşılabilir mi? Ama gelin şimdi önce Eyüp Apapçı'yı dinleyelim. Sizlere şimdilik sevgili Filiz ve Gün alıyorum yayından. Oradasınız ama hiçbir yere kaybolmuyorsunuz. Sadece görüntüde değilsiniz. Aynen devam ediyoruz. Evet, Eyüp Apapçı. Merhaba. 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 Sanırım Kanada'da bir haksızlığa, üstelik de bir kamu kuruluşu tarafında uğradığı haksızlığa karşı ayağa kalkıp da bir açlık grevini başlatan ilk kişi oldunuz. Ve biz de hani üstelik de bir Türk olarak bunu sizden birebir kendi kelimelerimizle, sizin o en derinden gelen duygularınızla duymak istiyoruz. Birincisi, 17. günündesiniz. Önce sağlığınız nasıl, anlatabilir misiniz? Sağlığım şu anda iyi. İşte 17 gündür yemek yemiyorum ama 6. günden itibaren eşimin ve doktorun tavsiyesiyle su içmeye başladım. Suda da tuz, şeker ve karbonat karışımı iç organları desteklemek amacıyla. Onun haricinde herhangi bir negatif bir görüntü yok sağlığımda. Sadece biraz değil biraz fazla yorgunluk hissi var. Ve zaman zaman kalktığımda tam dengede bir problem oluyor. Zaman zaman, her zaman değil. İşte onu da her gün yürüyerek kendimi biraz daha dinç tutmaya çalışıyorum. Eyüp Bey, Kanada için aslında çok alışılabilmiş bir kavram değil birçok kişi için de. Yani siz bu noktaya nasıl geldiniz? Şu hani bir hikayenizi çok kısaca anlatabilir miyiz? Çünkü içinde hani bir kamu kuruluşuna karşı haksızlıklarınız var. İçine sizi düşürdükleri finansal bir takım çıkmazlar var. Onların ayrıntılarından çok sizi bu noktaya getiren duyguları ve ana durumu merak ediyoruz. Şimdi tabii ki herkesin gelecekle ilgili bir takım planları vardır. Ailesiyle birlikte rahat bir yaşam sürmek adı altında. Kiminde hırs vardır, çok param olsun, kiminde yeterli olsun şeklinde. Biz bir küçük çekirdek aileyiz, hanım ve ben. Dolayısıyla biz geleceğimizi planladık ve böyle küçük bir take-out restoran, e, Türk mutfağından oluşan bir take-out restoran açma kararı aldık. Tabii bunu yaparken önce bir fizibilite çalışması yaptım. Belediye ile görüştüm. Small Business Center'la görüştüm. İtfaiye ile görüştüm. Sağlık merkeziyle görüştüm. Health Canada. Neler yapmam gerekiyor diye. Prosedürü öğrendim. Burada hemen bir bilgi verelim. Ontario eyaletinde ve Barrie kentindesiniz. Evet. Evet. Ve bunları olduktan sonra dükkanı buldum ve lease'i imzaladım. Çünkü artık tüm doneler elimdeydi.
Ne yapmam gerektiğini biliyordum ve projeyi başlattık. Bu arada ben HVAC teknisyeniyim Kanada. Residential, evlerdeki o furnace ve air condition servisi. Çok nadir de olsa commercial'da çalıştım. Bunu neden söylüyorum ileriki zamanda anlaşılır. Yalnız işte planı hazırladık. E, Construction planını. City'ye verdik. Bu hazırlayan firma City'ye direkt verdi. Teslim etti. Şimdi City'nin yani belediyenin uyguladığı bir kanun var. Bu da Ontario Building Code'a göre işte her programı, her planı incelemek durumundalar. Kontrol etmek durumundalar. Hataları, eksikleri bulmak durumundalar. Ve onların construction başlamadan önce düzeltilmesini sağlamak durumundalar. Bu onların asli görevi. Ve ben bunun için, ben değil herkes bu işle ilgilenen, belli bir ücret ödüyoruz ve bekliyoruz ki inceleme bitsin. İlk problemimiz orada başladı City ile. Kişi adı vermeye gerek yok. Çünkü karşımdaki Barrie of City, yani Barrie Belediyesi kişi değil. Öncelikle Ontario Building Code'u kendi kafalarına göre değiştirmekle başladılar. Ben de bunu bulduğum anda, gördüğüm anda, anında itiraz etmemle bir tabiri caizse zıtlık başladı. Çünkü building kodu bir building departmanı için sanki yani o kanun onun haricinde hiçbir şey yapamazlar. Onların Bible'ı Kanada deyimiyle. Onu kendi kafalarına göre değiştiriyorlar. 3 noktada ben bunların hatası, 2 noktada ben bunların hatasını yakaladım. Ve bana hep zorluk çıkardılar. En önemlisi işte CFM konusunda. Tüm plaza 208 volt var. Planda 275 volt o konuda. Bunları onların yakalaması, onların düzeltmesi gerekirken ben yaptım. Ve bunlar da zaman ve ekonomik yönden sıkıntı yarattı. Ekstra ödemeler yaptım ve stres yarattı. En önemlisi de o. Çünkü insanoğlunun en önemli kaynağı kendine olan saygısıdır. Onu kaybettiği anda her şey biter. Karşımdaki insanlar onu kaybetmem için uğraştılar. Ne söylüyorsam, yani şöyle açıkça söyleyeyim, 2 plus 2 daha 4 eder. Bunlar 2 daha 4,5'u kabul ettirmeye çalıştılar bana. Ve daha da onu düşünüyorlar. Her şey kağıt üstünde. Her şey e-mailli, text mesajlı. Her şey birebir proof olmuş. Yani kesin ama kabul etmiyorlar. Ve en sonunda her şeyi sineye çektik. Hatta en son partiyi Türkiye'den kardeşlerimden yardım aldım. Para yolladılar. Tamam dedik, yani son nokta, artık açacağız. Çünkü açmam gerekiyor ki ödeyeyim, hayata devam edeyim. Ama son noktada öğrendim ki geçen yani Ocak ayında benim permitimi iptal etmişler. Ve ben Ağustos ayında öğreniyorum. 8 ay sonra. Bunu neden diye sorduğumda engineer company, yani mühendisler planı geriye çekmişler. Ki onlarla da sorunum olduğu için isimlerini zikredemiyorum. Kimsenin de zikretmesini istemiyorum. Court order. Ama bundan bizim haberimiz yok. Ve söyledikleri şey, senin kontak information, yani bilgilerin dosyada yok. Yani benim telefon numaram,
adresim, e-mailim hiçbir şekilde ellerinde yok olduğunu iddia ediyorlar. Kaldı ki aynı departmanın farklı bir birimi beni arıyor ve her şeyin, yani tüm bilgilerimin dosyada olduğunu söylüyor birbirlerinden habersiz olarak. Peki diyorum, tamam. Hadi benim bilgim yok. Landlord'un, mal sahibinin bilgileri nerede? Çünkü ilk construction'a başlarken, bu herkes de bilir, bu işle bir şekilde ilgilenen, mal sahibinden izin isteniyor. Yani pratikte anlamı şu: kişiler senin departman, senin malında, dükkanında şöyle bir işlem yapacak, izin veriyor musun diye. Bizim landlord'un da öyle bir izni var, imzası var, adresi var, her şey var. Aynı şekilde ona da haber verilmemiş. Yani ben burada bir art niyet, bir değil birçok art niyet seziyorum. Sadece suyu yokuşa sürmek, bana söyledikleri ve bunu en fazla beni yıpratan da yüzüme gülerek söylemesi. Yani tabiri caizse siz bir yakınınızı kaybetmişsiniz, vefat etmiş ve onu sana gülerek söyleyen biri var karşında. Çünkü bu dükkan benim her şeyim. Onu öldürdüler. Öldürmek istiyor. Ben evimi sattım bunun için. Tüm paramı buraya yatırdım. Her şey sıfırlandı. Bana yaşama hakkı vermiyor. Neden? Sadece ego yüzünden. Ve ben Beri Belediyesi'nde çalmadığım kapı kalmadı. Ki karşıma bir muhatap bulayım, şikayetimi anlatayım, bir çözüm getireyim, bir çözüm bulayım. Maalesef ki Beri Belediyesi'nde bu çözümü bulamadım. Yazın, geçtiğimiz yaz, milletvekili, 100 metre ilerinde milletvekilinin ofisi var. Kendilerine başvurdum. Maalesef aldığım cevap gene üzücüydü. Biz sadece pasaport işi yapıyoruz. Ben de dedim, pasaport için mi biz size oy verdik? Yani benim böyle bir sorunum var. Muhatap bulamıyorum. Şimdi burada ne yapmam gerektiğini aslına bakarsanız, kendimi o kadar çok çaresiz hissettim ki. Elim kolum bağlı, ayaklarım bağlı, kafam bağlı, vücudum sanki streç filmde kaymış, hiçbir kıpırdama şansım yok. Ve karşımda gülen insanlar, yani gülen derken tabiri caizse sırıtan insanlar, söyledikleri söz: yeni plan getireceksin. Şu ana kadar onların hatası yüzünden ben normal business planımı açtım ve 51 bin dolar fazladan harcama yaptım. Ve şimdi tekrardan bir yeni plan getirin. İşte o da artı 12 bin dolar fazladan. Yani ve hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Şimdi Benim hatam ben değil. şunu söylemek istiyorum. Hem hatalı olduğunu düşündüğünüz bir kamu kuruluşu var karşınızda. Üstelik burada yalnız hata ve beceriksizlik değil, aynı zamanda kötü niyette olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bunlarla uğraşılabilecek bir Kesinlikle. ne bileyim avukat ya da başka türlü şeyler yapılabilecekken açlık grevine getirmek. Ya hani neden o Şimdi noktaya gelmek zorunda kaldınız? Çünkü açlık grevi bir çözüm yolu değil aslında. Olmaması gereken. Ve şimdi nasıl bir şey bekliyorsunuz bundan? şimdi tabii ki avukat yolunu da düşündüm. Araştırdım. E, Tabiri caizse kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış. Böyle bir laf var Anadolu'da. Her şey paraya dayanıyor. Bir avukat 375 dolar saat ücreti, depozit işte 5 bin dolar, 10 bin dolar. Zaten ben bir para girdabın içerisine Ama bunun girmişim. karşısında O canını paraları koyacağım karşılamak, noktası yani işte bu noktada sahip olduğum tek şey, kimsenin hükmedemeyeceği, kimsenin bu benim diyemeyeceği tek şey var: benim canım. Çünkü sistem öyle bir şey diyor ki, sen ölemezsin, ben öldürürüm. Yani bu yanlış bir tabir belki ama süründürürüm diyor. ve sizi Yani yalnız ben bırakıyorlar. kiramı ödeyemedikten sonra, her şeyimi kaybettikten sonra ne yapacağım? Sokakta mı yaşamaya başlayacağım?
Tüm umudumu silmişim. Umudumu kaybetmişim. Birikimimi kaybetmişim. İki Belediyedekiler, kişinin pardon. iki kişinin egosu yüzünden geleceğimi kaybetmişim. Kaldı ki bir de ekonomik olarak bakarsak diğer yönden açtığım takdirde benle birlikte burada 3 kişi çalışacak. 4 kişinin geçimi. Artı bunlar benim devlete vergi vermemi dahi engelliyorlar. Çünkü kazanamayınca de vergi veremem. Kazandığım sürece vergi veririm. Eyüp Bey, şimdi bu Her vatandaşın belediyedekiler asli sizin bu şeye girdiğinizin farkındalar değil mi? Yani şimdi farkında. 17. gün Beri Bugün küçücük bir kent, yani çok küçük değil ama küçük bir kent. Ve burada işte camınızda siz ilan ediyorsunuz. Eminim ki orada gelenler var, onları da atlatmanızı isteyeceğim. Yani halk nasıl destek verdi, olayın farkında mı? Ama belediye farkında mı, ne diyor? İnsan hayatını belediyenin koymuşsunuz ortaya. %100 haberi var. Olayı kısa bir şekilde halka duyurabilmek için, insanlara duyurabilmek için küçük pankartlar yazıp dükkanımın camına astım ve 17 gündür burada o camın önünde yatıyorum, uyuyorum. 24 saatim burada geçiyor. Şimdi buradan insanların tepkisini de ölçüyorum. Hiç tanımadığım insan camı tıklatıp kapıyı açtığında da hüngür hüngür ağlayan, bana sarılan insan da gördüm. Camdan işte seninleyiz, seninle birlikteyiz diyen insanlar da gördüm. Bazı yorumları okudum işte internete veren arkadaşların, tanımadığım insanların. Oradaki yorumları okudum. Aynı sorunun birçok kişinin de sorunu olduğunu, yaşadıklarını ama hiçbir şey yapmadıklarını gördüm. Yani bu ilk kez bana yapılan bir şey değil. Benim başıma gelen bir şey değil. Ve benle birlikte son bulacak bir şey de değil. Eğer ki gerekli bir adım atılmaz ise, gerekli bir değişiklik yapılmaz ise o yönde. Yani belediye yönünde. Ama bunlar Çünkü ilk değil, ilk sorunlar değil, ilk acı çeken ben olmayacağım diyorsunuz ama Kanada gibi bir ülkede yani bunun içinde sesini çıkartabilmek ve karşımda muhatap bulamıyorum, o halde canımı alın diyecek noktaya gelip açlık grevine başlatan hani ilk örnek oluyorsunuz burada. Yani ben o konuda bir bilgim yok. İlk miyim, değil miyim ama sanırım öyle Yani bilemiyorum. açlık grevi E, örnekleri var tabii. Mesela Doğu yakasında ne ben oldu? Şeyleri belli izin hakları, vize hakları alındığı için ve çalışma hakları alındığı için açlık grevine gidenler oldu. Gene göçmen gruplar, hatta geçici çalışma izniyle burada olanlar arasında hani bu tür şeyler var. Ama bir kamu kuruluşuna karşı haksızlık için böylesine bir ayakta kalmak, ben Beri Belediyesi'nin hani sizin orada bir tane ambulansla sizi ikna etmeye çalışmasını bekliyorum, değil mi? Hani Kanada'ya baktığınızda bunu görüyorsunuz. ne Beri Belediyesi'nden ne işte herhangi bir devlet kurumundan herhangi bir şekilde öyle bir adım atılmadı. Kimse kapıyı tıklatmadı. Ne yapıyorsun arkadaş demedi. Yani bu da gösteriyor ki bu duyarsızlığı belediye de onaylıyor. Yani benim artık söyleyecek bir sözüm kalmadı. E, Oynayacağım eğer bunu oyun olarak kabul edilirse bu benim son kartım. Ve çünkü devamında ne olacağını bilemiyorsun. E, Böyle bir yola çıktım. Bunun en büyük sebebi de kendime olan saygımı kaybetmemek. Çünkü öbür türlü benim boynumu başımı eğdirmek istediler. Hayır eğmiyorum arkadaş. Alnım değik yüzüm ak. Soymadım, soysuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. En ufak bir problem yaşamadım. Ama bunu yaşadım. Bu demek oluyor ki tüm arkadaşların, tüm insanların, tüm Türklerin diyeyim ben, herkesin başına gelebilecek bir şey. Yani ben bu projeye başlamadan önce
işe gidip akşam eve dönen bir insandım. Bütün Türklerin başına gelebilecek dediniz ama siz bildiğim kadarıyla normal günlük hayatınızda da Eddie ismini kullanıyorsunuz. Hani kentinizde, iş ortamında Evet, birçoklarının da yaptığı gibi hani İngilizce isminizi kullanıyorsunuz zaten. Burada evet. ayrımcılığa uğradığınızı da ayrıca düşünüyor musunuz? Tamam, kötü niyet var dedik, iş bilmezlikleri var dedik. Ayrıca bir ayrımcılıkta girdi mi, yoksa o zaten Burası daha önce dediğiniz gibi herkesin başına gelebilecek, çünkü hani kes, pardon, yok, devam edin. o ayrımcılığa uğradığınızı düşündünüz mü ayrıca? Kesinlikle düşünüyorum. Neden? Çoğu zaman yalnız gittim ben belediyeye bu konuşmalarda. Ama ne zaman ki hanımla birlikte gittiğimde, benim hanım Kanadalı, Nicole'le tanıştık. İngilizce, French Canadian ve dolayısıyla o benle konuşan insanların tutumu hanım konuşurken, birlikteyken farklı oluyor. Konuşmalarında farkı direkt anlayabiliyorsun, görebiliyorsun, hissediyorsun yaklaşımlarını. Yani bu da ayrımcılığın, yani başka nasıl bir göstergesi olacak ki? Turnusol kağıdı yok ki tutalım da renk değiştirdiğinde var yok diyelim. Ama bu sanki turnusol kağıdı gibi. Ne zaman ki Freud İngilizce ile konuşulduğu zaman karşılarında hemen anlıyorlar. Aksan olmayan bir İngilizce. Ve farklı bir tutum, farklı bir yol izlemeye çalışıyorlar. Ama sonuçta gene çözüm bulunmuyor. Gene dediklerini, tabiri caizse diyorum, gene dediğim dedik, öttürdüğüm düdük hesabı. Bunlar da yeni plan getireceksin diyor. Zaten tüm olay o. Yani e, insanoğlu ya, hepimiz hata yaparız. Bir tanesi dese ki pardon arkadaş, hata yaptım ama düzeltiriz. Her hatanın bir çözümü vardır. Ama bunlar hatayı kabul etmiyor, sorunum değil diyor. Tekrar ediyorum. Hatayı kabul etmiyorlar, benim sorunum değil. Ne demek bu? Sen hatayı yap, sorun benim olsun. Onun ceremesini ben çekeyim. Nasıl bir mantık, nasıl bir düşünce? Ve bir hiyerarşi vardır bu kurumlarda. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Bir kişiden rahatsızsanız ve problem yaşadıysanız onun bir üstüne gidersiniz ki görüşürsünüz, soruna çözüm bulmaya çalışırsınız. Ben departmanın müdürüyle görüşemedim. Müdürüne ulaşmak imkansız. Supervisor maksimum çıktığım nokta. Şimdi Belediye başkanıyla kesinlikle görüşemedim. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. şu an Gene ağzım kurudu, kusura bakmayın. hayır, ben de tam şöyle başka bir noktaya zaten gelmek istiyorum. Diğer konuklarımla da hem haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz haksızlığa, bu haksızlığın arkasında hem iş bilmezlik olduğunu hem kötü niyet olduğunu düşünüyorsunuz. Bir kamu kuruluşundan karşınızda da muhatap bulamadığınızı ve çaresiz bırakıldığınızı düşünüyorsunuz. O yüzden ayaktasınız ve son çarem de buydu. Son çare canımı ortaya koymaktı diyorsunuz. Şimdi biz de evet. O Yani yüzden evet. buyurun Yo dedim. yo, söyleyin. O yüzden cama da yazdım. Yani mutlu ol bir belediyesi dedim. Canımı mı almak istiyorum? Buyur al. Onu da al. Şimdi bu noktada bizim sizlere tabii ki hani bütün işte annemize söyleyeceğimiz, ya bunu bir durdurun. Çünkü bu işin çözümü elbette ki bulunabilecek. Elbette ki başka yöntemler olacak. Bunu bir durdurun. Hayatınızda şu anda, sağlığınızda bir şeyler 17. gün çok kritik bir günlere kapı açacak. Bundan önce bırakmanızı ben izleyicilerimin de yanınızda olanlarda herkesin çok istediğini biliyorum. Çünkü burada vazgeçmek olmayacak aslında ve yenilmiş de olmayacaksınız. Ama burada yanınızda insanları görmek istediğinizi biliyorum. Bu topluluk duygusu. Ben bir topluluğun parçasıyım. Benim arkamda birileri var. Yalnız değilim diye bilmeniz gerekiyor. Çünkü Kanada'da hepimiz biliyoruz. Hele ki siyasi kararlar yerel düzeyde olsun, federal düzeyde olsun. Eğer arkasında bir topluluk varsa bir talebin, o talep dikkate alınıyor. Belediyede de böyle. Sizin arkanızda bir topluluğun olduğunu, sizin yalnız olmadığınızı görebildikleri noktada
İşte o zaman bir dakika biz adım atmak zorundayız diyecekler. Yani ben zaten inanamıyorum yani sizi bu 17. günde nasıl bırakabildiklerini orada, ama bir adım ötesi sizin yalnız olmadığınızı görmeleri ve bu çok önemli. Burada nokta devreye ne giriyor? Biliyorum Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu özellikle Can Yoldaş geldi sizin yanınıza. Sizi dinlemek istedi. Yani bu önemli. Biz buradayız ve bu topluluk adına da ne yapabilirsek sizler için yapmak istiyoruz, bir şeyler mesajını vermesi. Sizin yanınızda olması önemliydi diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Kendisine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ziyarette bulundu. Şimdi Beni onurlandırdı. Ben konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bireysel bir olay değil. Yani ben kendi adıma bireysel bir çözüm de istemiyorum. Yani öyle bir şey yapmalılar ki benden sonraki insanlara da bu olumlu yönünü etkilemesi. Yani yaptığınızın sadece bir bir işe sefer yaramasını istiyorsunuz sonuçta. Ben bunu tabii ki, yaptım ve karşılığını tabii ki. göreyim. Yoksa Burada da oyun değil İrem Hanım, oyun bu değil. Ben canımı evet, koydum masaya. çok doğru. Ben burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Mesela hani Başkonsolos Can Yoldaş'ın orada olması, bunların içerisine girebileceği, onun görev tanımları içerisinde hani yer alan bir şey değil, olması da doğru değil. Çünkü Kanadalı kurumdan bahsediyoruz. Ama benim burada bağlamak istediğim yer sevgili izleyiciler, toplum ve topluluk bilinciyle ilgili bir adımların atılabilmesi. Ve tabii ki bu aslında bayağı bir süredir, bu işin başından beri de yapılıyor. Bir anlamda Eyüp Hapapçı yalnız değil, yalnız olmaması için de birileri bayağı çalışıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Kimler nasıl uğraşıyor? Tamam. Neler yapılabilir? Onları da anlatmak istiyorum ki hani bu içinde bulunduğu çıkmazdan Eyüp Apapçı'yı toplum desteğiyle çıkartabilelim, gerekirse çıkartılabilsin ve buradan da üstelik bu ülkenin yararına da yeni uygulamalar hayata geçirilebilsin. Değil mi? Ne kadar önemli. Şimdi Filiz Burmalı ve Gün Göksu karşımda. İkisi de Eyüp Apapçı'nın bu dükkanı sorunlu, açılamayan, yani bütün bu çözümsüzlüğün merkezi olan yerindeler. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bayağı uzun bir şey oldu biraz. Evet, şimdi net alıyorum. Sesinizi duyabilir miyim? Evet. Harika. Biz teşekkür ediyoruz. Harika. Siz de hikayeyi biliyorsunuz. Biz biliyorduk ondan sonra, ama çok uzun zamandır hani onunla birlikte bir şeyler yapmaya çalıştınız. Sevgili Filiz, sevgili Gül. Ben önce hani siz Barrie'de yaşıyorsunuz. Barrie'de bu nasıl duyuldu? Duyulabildi mi? Ve hani Türk toplumunun da bunun bir yerinden nasıl elini koyabilmesi gerekiyordu? Neler yapılabildi? Bir önce onu anlatabilir misiniz? Şimdi Barrie çok küçük bir yer değil aslında. Yani birden fazla sokağı var, onu söyleyebilirim. Biz lokal forumlarda Eyüp Bey'in camına astığı yazıların fotoğraflarını gördük. Bunları görünce dükkanın ismini vesaire de gördük. Biz bir sıkıntı olduğunu anladık. Ve ne oluyor, işin aslı nedir gibisinden bir irtibata geçtik. Biz aslında kendisini tanımıyoruz. Yani Barrie çok küçük bir yer değil. Şimdi ne olduğunu anlamaya çalıştık. Nasıl yardımcı olabiliriz gibisinden çalıştık. Temelde iki büyük konu var. Birincisi Eyüp Bey tüm Kanada'ya gelmiş, 20 yıldan uzun zaman olmuş, entegre olmuş, evlenmiş, burada bir hayat kurmuş, çalışmış ve emekliliği için kendince hayali olan bir mekan açıp onu işletmek kovalıyor. Şimdi tabii bu işi ticari olarak yapmadığı için, daha önce de böyle bir tecrübesi olmadığı için, pek böyle danışılacak kimse de olmadığı için ufak tefek, kimi zaman ufak, kimi zaman büyük hatalar oluyor. Bu hataların bir kısmı mühendisin yanlış eksik çizimler sunmasıyla başlıyor. Belediyenin
ve diğer kurumların kurumsal apatisiyle devam ediyor. Ve sonunda tüm yaşam birikiminin her şeyini tüketiyor ve çaresizliğe kapılıyor. Sesini duyuramadığını hissediyor ve açlık grevine başlıyor. Yani biz bu aşamada biraz müdahale olduk. Şimdi dediğim gibi iki konu var. Birincisi Eyüp Bey'in hayali olan dükkanın permitini alıp bu dükkanın açılmasını sağlamak. Permit için uğraşıyoruz. Daha önce yapılan ve çekilen permit üzerinden başka mühendislerle irtibata geçerek, çizimleri güncelleyerek, tadilatları işleyerek, prosedürleri uygulayıp bir yandan permit için uğraşıyoruz. Bir yandan da Eyüp Bey'e destek olup bu açlık grevinden çıkıp daha yapacağı çok şey var. Onlar için zaman kazanmaya çalışıyoruz. Bu konuda işte herkesten destek bekliyoruz. Temelde iki olay bu. Ben daha çok permitlerle ve permitle ilgili olan sıkıntıları çözmeye ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim herhangi bir yetkim vesaire yok. Ben burada yaşayan BV'deki bir kişiyim. Yani kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Her şekilde destek olup yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani mesleki deneyiminizi böylesine bir şeyde bir duyarlılıkla ve içinde tabii bir toplumsal duyarlılıkla da koyabilmek istediniz. Bunun için de oradasınız gönüllü olarak, değil mi? Evet, ben aslında inşaat mühendisiyim ama burada henüz PNG sertifikamı almadım. Bu konuda çalışıyorum. Biliyorsunuz bu işler çok yavaş gidiyor. Kurumsal apati her yerde var. Sadece Eyüp Bey değil. Onun için kendimizi bulduk biraz ve yani yakın hissediyoruz. Peki sevgili Filiz Burmalı, yani kolay değil insanların gönüllü olarak bir toplumsal duyarlılık adına zamanlarını, her şeylerini hatta deneyimlerini de koyabilmeleri, böyle olaylarda ortaya koyup destek olabilmeleri. Ne oldu? Şu ana kadar nasıl bir destek olabildi? Siz ne yapabileceksiniz? Yani tabii ki günün de belirttiği gibi aslında biz de lokal medya yoluyla ilk başta öğrendik ve en hızlı şekilde bir iletişim ağı oluşturduk kendi içimizde. Tabii bu konunun birçok ayağı var. Birincisi günün de bahsettiği işin permit tarafı. İki, mühendislik tarafı, yani bu çizimleri tekrar incelenip bu arada yani işte eğer 1000 kilometrelik yolsa bu, bunun 900 kilometresi, 100 metrelik yolsa bunun 900 metresi aşılmış durumda. Onu da belirtmek istiyorum. Yani hani belki gösterebiliriz. Bir saniye sevgili Filiz, sizi tekli ekrana aldığımda sesiniz gitmiş. Bu bölümü yeniden tekrarlayabilir misin? Bence çok önemli. Hı hı. Bir dakika. Ama tamamen sesiniz gitmiş durumda. Burada da gelmiyor. Sizin sesiniz gitti. Şimdi geldi. Ama bu sefer de şeyli geliyor. Var gibi ama. Bir saniye konuşmaya devam edin. Ekolu geliyor. Gene bir ayar değişti ama. Tüh. Duyabiliyor musunuz? Bir saniye. Niye böyle bir şey oldu acaba? Yok yok siz bir şeye şey yapmayın. Bir saniye. Eyvah.
Tamam. İkiniz geldiniz mi geri? Alo? Biz buradayız. Mikrofonda sesiniz ekolu gelmeye başladı ama benim sesim çınlıyor orada. Bir şey değiştirdiniz mi acaba? Heh, tamam. Tamam. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Bence son bölümü yeniden yapalım. Ben nasılsa sevgili izleyiciler editleyerekten yeniden hani videoyu temiz bir şekliyle yayına vereceğim. Orada net olsun lütfen. Destek bölümünü yeniden başlayalım. Tabii ki. Yani destek bölümünde biz kendi içimizde küçük bir grup oluşturduk. Tabii bu grup, Eyüp abinin de bahsettiği gibi farklı ayakları var. Gün Bey'in de bahsettiği gibi. Neler var? Birincisi işin City ile ilişkilerin yürütüleceği ve bürokratik işlemlerin yürütüleceği bir permit ayağı var. Bir mühendislik ayağı var. Bu projenin tekrar baştan çizilmesi. Tabii bunun çok fazla detayı var. Neyin en baştan çizilmesi gerekiyor? Neyin sıfırdan çizilmesi gerekiyor? Bunları anlamak da tabii ki de bizim için bir zaman gerektiriyor. Ve Eyüp abinin de bahsettiği gibi funding tabii ki, yani hani onun bu noktaya gelmesinin nedeni sonuçta fundingin tükenmiş olması. Dolayısıyla o noktada da destek olmak için ayrı bir ayağımız var. Bunun için küçük bir grup oluşturduk ama bu grup kendi içinde evet 5-6 kişiden oluşan bir grup ama baktığınız zaman Türk Mühendisler Odası ya da işte değişik dernekler federasyona kadar uzanan farklı kişilerden oluşuyor ve koordine bir şekilde en hızlı şekilde ilk başta izinlerin alınıp bu dükkanın açılmasını hedefliyoruz. Ama bahsettiğim gibi tabii ki en önemli şey de Eyüp abinin bir an önce sağlığını tehdit edecek unsurların ortadan kalkması. En büyük endişemiz tabii ki de onun sağlığı şu anda. Bu bölümü. Bir saniye, benim sesim ekolu geliyor galiba ama peki sevgili Filiz, burada aslında ilginç bir şey de oldu. Bir destek için o GoFundMe ile ilgili bir bölüm var sanırım, özellikle üstünde duracağımız. Burada hani Berry toplumundan gelen bir destek oldu. Bir de henüz bir hani Türk toplumunun özel bir başlangıcı gibi olmadı anladığım kadarıyla. Bir açıklayabilir misin onu? Evet, yani evet, Berry toplum, yani sonuçta bu olay Berry'de geliştiği için bizim de aslına bakarsan bir ay önce kadar önce Simcoe County Turkish Association kurduk burada ve birazcık hani zamanlamada aynı gibi oldu bu olaylar. Dolayısıyla bizim zaten amacımız Türk toplumuna destek olmaktı ve evet, şu anda da Berry'de bir grup oluşturduk ve bütün bunların koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki Berry dışından, Toronto'dan, farklı yerlerden birçok destekler alarak. Şimdi benim söyleyeceğimi hemencecik sen de bir girişini yapmış oldun ama çok değerli bir konu var burada sevgili izleyiciler. Tam da hani toplum desteğinin göçmenler için, o göçmen yaşamlar için güç birliğinin ne kadar önemli olduğunu konuşurken çok önemli bir örnek olmuş oldu. Filiz Burmalı, şimdi demin söylediği gibi onu vurgulamak istiyorum. Simcoe County Turkish Association'ı tam da kurduğu zamanlara denk geldi. Tam da bakın Eyüp Hapapçı'nın yaşadığı yer Berry, Simcoe County içinde ve buradaki Türk nüfusunun da gittikçe arttığını görüyorlar ve böyle bir ihtiyacın zaten olduğunu görerek Filiz bu işe tam öyle bir zamanda baş koymuş ki, öyle bir zamanda derneği kurmuş ki böyle bir durumda da hızlıca hareket edebilme şansınız oldu. En azından biraz daha toplumu bir araya getirip hareketlendiriyorsunuz, değil mi? Yani çünkü sizin hani derneğin kuruluş şeylerine bakalım, amaçlarına baktığımızda tam da ona denk gelen, tam da sizin kuruluş amacının karşılığı zaten şu anda orada olabilme sebebiniz. Evet, kesinlikle. Yani zaten amacımız buradaki işte Simcoe County 550 bin kadar nüfuslu bir yer. Bunun en büyük kısmını Berry zaten hani en büyük buradaki Berry oluşturuyor. Ve evet, yani artık burada da biz varız ve biz de Türk toplumu olarak hem bizim buraya adaptasyonumuz hem de hani kişilerin işte Türk toplum üyelerinin haklarının yerel kurumlar bazında temsili için böyle bir oluşuma girmemiz gerektiğini düşünürken tam da böyle bir olay karşımıza çıkmış oldu. Senin de bahsettiğin gibi göçmenlik güç birliği gerektiriyor. Biz de bunu elimizden
elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Ya Filiz, yalnız şaka değil, yani 17 gün olmuş durumda. Ben burada hani hızı sana çok merak ediyorum. Yani o Beri'nin içinde Türklerin birbirini bulabilmesi, bu toplum hareketinin başlayabilmesi hani ne kadar yavaş mı oldu, ya da 17. güne kadar nasıl gelindi, ya da bu noktadan sonra biraz daha hızlanacak mı? Çünkü Türk Federasyonu'nun Federasyon Başkanı Şima Açan'ın da hani konuyla ilgilendiğini ve gerekli yazışmalar konusunda da destek olacaklarını biliyorum. Bu noktadan sonra biraz daha hani profesyonelce toplum adına yapılabilecek bir takım destekler varsa onlar şimdi federasyon desteğiyle de yapılmaya başlanacak. Ama başlarda olamadı mı? Hani belki işte dernek var. Bundan sonra insanlar daha hızlıca derneğe gelip çözüm yolu bulabilecekler mi? Bu hızı ve bir araya gelme hızını, bu ivmeyi nasıl değerlendiriyorsun sen? Yani tabii aslına bakarsanız böyle bir olay olmasa belki çok daha yavaş olurdu. Tabii ki de bu bir açlık grevi ve biz de açıkçası günün de belirttiği gibi Beri çok da küçük bir yer değil. Dolayısıyla lokal medyadan öğrendik. Yani biz Eyüp abiyi de tanımıyorduk, tanıyan bir arkadaşımız da yoktu. Dolayısıyla çok da hızlı, yani hani medya sürecinden sonra bizim bir araya gelmemiz başladı diyebilirim. Yani şöyle oldu, 7 akşamı ben lokal forumlarda dükkanın ön camındaki yazıların fotoğrafını gördüm. Bunu paylaşacak zaman bulamadan zaten 23'ü sabahı gazetede çıktı. Beri Today gazetesinde. Beri Today gazetesinde çıktı. Biz ne olduğunu anlayıncaya kadar, Eyüp Bey'i buluncaya kadar, çünkü Eyüp Bey'i biz tanımıyorduk, buluncaya kadar biraz vakit geçti. Ondan sonra konuyu anlayıp işte aslında bayağı ilerledi. Yani durum ama vahim tabii. Yani bir şekilde koordine olmak için bir grup kurup insanlarla iletişime geçip kim nasıl yardımcı olabilir gibisinden çalışmalar yaptık. Temelde zaten 2 konu var. Bir tanesi Eyüp Bey'e destek olup yalnız olmadığını anlatmak ve sesinin duyurabildiğini göstermek birincisi. İkincisi de bu permiti almak. Permitte de zaten son 100 metreye falan geldik. Evet, ben yani toplum adına da hani helal olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Ben bunun hani özel gruplarda da konuşulmaya başlandığını gördüm. Bu bilgiler sizin çabalarınızla da yayılıyorlar toplumun içinde destek amaçlı olarak. Bu noktada iki açıdan yürümek gerekiyor. Birincisi hani kamu kuruluşuyla olan tarafın toparlanması, olabilecek mesleki destek o tarafta kimden gelebiliyorsa, öbür tarafta finansal boyutunda acaba bir toplum dayanışmasıyla biraz daha hem hayaline kavuşabilmesi için tabii ki Eyüp Bey'in ve hani bu süreçten çıkabilmesi için acaba o finansal destek sağlanabilecek mi? Buradan da gene geniş bir grup topluluk desteği bekleniyor. Burada sizlere nasıl ulaşabilsinler? Bu yayınla birlikte özellikle destek vermek isteyenler bilgisiyle ya da maddi anlamda ne yapsınlar? Birincisi maddi anlamda destek için bir GoFundMe linkimiz var. Onu paylaşabilirseniz çok seviniriz. Videonun açıklama bölümüne koyacağım yayından sonra. Evet. Okay. Onun dışında da yani Eyüp abi burada. Adres belli. Belki adresi söyleyebiliriz. Sadece maddi değil, fiziksel olarak da yalnız olmadığını hissetmeye ihtiyacı var. O yüzden fiziksel olarak da buraya ziyaret etmek, sohbet etmek isteyen, yalnız olmadığını istememesini sağlamak isteyen herkesi de bekliyoruz. 2 ufak konu daha var. Parantez açıp söylemek isterim. Birincisi burada öğrendiklerimizi, bu kurumsal apatilerle ilgili sıkıntıyı öğrendiklerimizi dernekler vasıtasıyla paylaşmak istiyoruz. Ve aynı şekilde yine dernekler vasıtasıyla da o kurumlar üzerinde baskı kurup insanların yapmaya çalıştıkları konularda işin durmasını engellemek, bir şekilde bunların yalnız olmadıklarını, bir şekilde arkalarında insan olduğunu göstermek istiyoruz. Yani amaçlarımız aslında bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi Eyüp Bey, beni duyabiliyorsanız asıl bir kapanış konuşmasına gelmek istiyorum sizinle. Duyabiliyor musunuz Eyüp Bey?
Duyuyorum. Tamam. Duyuyorum. Şimdi 17. gün tabii ki hani kritik bir süreç. Çok büyük bir direnç gösterdiniz bu süreçte. Ama herkes istiyor ki bu iş destekle hani çözülebilir noktalara gelebilsin. Bunun için de size ihtiyaç var. Sağlıklı bir Eyüp Apapçı'ya ihtiyaç var. Hayallerinin orada olduğunu bilen, hayallerine ulaşmaktan vazgeçmemiş bir Eyüp Apapçı'ya ihtiyaç var. Bunu devam ettirdiğiniz sürece o hayal havada asılı kalacak. Siz hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız belki de. Oysa hayalinizden vazgeçeceğinize açlık grevinden vazgeçseniz sağlıkla ve hani o beyin gücünüzle, vücut gücünüzle yeniden toplumun da desteğiyle ayağa kalksanız belki hepimiz için çok çok daha önemli, çok değerli olacak. Bunu sizden hani sanırım çoğumuz bekliyoruz, istiyoruz. Ve ben şöyle bir şey soracağım. Yani bana Turkish Voice of Canada'nın izleyicisi olduğunuzu söylemiştiniz ilk konuşmamızda da. Keşke en başından konuşabilseydik. Yerel medya yerine burada bakın böylesine bir gücünüz var. Keşke bu göce önbeceden gelebilseydiniz. Bence siz şimdi bu açlık grevini sonlandırmayı Turkish Voice of Canada'ya ve izleyicilerine borçlusunuz. Tabii ki yani bu vermiş olduğum karar çok zor bir karardı. Bu süreç 17 gün dile kolay 17 gün ama gecesi gündüzü benim bir uyku saatim olmadan hep dışarıyı seyrederek geçen, dükkanın içerisinde boş boş yürüyen ve yanımda sadece eşimin olduğu bir Angel diyorum. Bir süreç yaşadım. İnsanoğlu yani denir ya Allah düşmanıma göstermesin diye aynı lafı ben kullanacağım. Kimseye böyle bir çaresizlik yaşatmasın. Kimse böyle bir çaresizlik yaşamasın. Kolay değil. Ama bunun da bir bedeli olmalı. Yani tuttum, hadi yemeye başladım, şudur budur. Hayatı bu kadar basite indirgemiyorum. Bir şeye başladıysam sonuç elde etmeliyim. Sonuna kadar saygı Yoksa duyuyoruz bir ama anlamı tam da bu kalmamış yüzden söylüyoruz. Çok saygı duyduğumuz için. Sonucunuz nedir? 1. Oranın işlemesi. 2. Hayalinize kavuşabilmeniz. Değil mi? 3. Bunun bir örnek olabilmesi, başkalarının başına da bunların gelmemesi için belki gerekli yeni uygulamaların yapılabilmesi, yeni yönetmeliklerin çıkarılabilmesi, o belediyenin, o kamu kuruluşundakilerin aklının başına gelmesi. Ama bu üçünün de sağlanması için size ihtiyacımız var. Söylemek istediğim de o. Kanada'da ilk böyle şakayla karışık herkesin söylediği işte kapı açılır buyurun denir. Trafikte yol verilir. Yani sadece bunlarla insana saygı olmamalı. Benim en doğal hakkım olan insan hakkımı bana vermelerini istiyorum. Bana saygı duymalarını öyle istiyorum. Sadece kapıyı açıp da buyurun demek değil saygı. Fake bir yapmacık bir gülümseme değil saygı. Bana gülümseme kardeşim ama bana hakkımı ver. Bana doğruyu söyle. Bana yalan söyleme. Kanun herkes için kanun. Kanun karşısında herkes eşit. Ben o eşitliği istiyorum. O benim hakkım. Benimle birlikte herkesin hakkı. O eşitlik. Yanlış doğru oturulur, konuşulur, tartışılır. O apayrı. Ama hak haktır ya. Şu ana kadar kimse ne özür diledi, ne kapımı çaldı, ne yapıyorsun arkadaş demedi. Sağ olsun arkadaşlarımız, Gün kardeşim, Filiz kardeşim geliyorlar, yardımcı oluyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah bin bin razı olsun kendilerinden. Bir sürü kişi varız. Yani bunu şu anda tamam bitirdim demek gibi bir durumda değilim. Zaten öyle bir karar alsam dahi bir 10 günlük süreç yaşayacağım.
hemen her şeyi tekrardan pıt diye yeme bir Tabii ki şeyim ama yok. o sürece Ama girebilmeniz yani inanın demin söylediğim 3 başarı içinde önemli. Sizin hayalinize ulaşmanız, tabii oranın açılabilmesi ve bunun gerçekten toplumsal bir iyiliğe dönüşebilmesi için şans, fırsat şu anda sizin elinizde. Siz zaten dirayetinizi gösterdiniz. Zaten gösterdiniz Eyüp Bey. Bu noktadan sonra bırakın toplum dediğiniz topluluk, Türk toplumu dediğiniz şey yanınızda olabilsin, deneyimiyle yanınızda olabilsin, parasıyla yanınızda olabilsin, kaldıralım ayağa sizi. Ama burada bu sözü verin sağ, bize. destek olan olmayan herkes için sağ olsunlar. Ee, yani ayaklarına taş değmesin öyle diyeyim Anadolu Söz veriyor lafıyla. musunuz bize? Bu Herkes işi için teşekkürler. hepimizin destekleyebilmesi için siz de olması gereken sağlıklı şekilde gelebilmek için yeniden o sağlıkla nefes almaya başlayacaksınız. Bırakın açlıkla değil, beyniniz dop dolu. Bu topluluk da sizi doyurabilmek için yanınızda destek verecek. O destekle birlikte lütfen söz verin bize. Zaman içerisinde gün halleder o işi. Gün konuşur benim adıma. İyi haberlerinizi bekleyeceğiz. Sevgili Filiz, sevgili Gün. Teşekkür, Biz çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Bakın burada hani izleyiciler de hepsi sevgili Eyüp Bey sizlere hani desteklerini gönderiyorlar. Ama şunu da çok güzel yazmışlar. Sadece konuşmak değil. Lazım olan şeyi biliyoruz. Para lazım, güç lazım. Bunun için de işte bu toplumun gene bir harekete geçebilmesi lazım. Değil mi? Tabii zamana ihtiyacımız var. Yani Eyüp Bey'den istediğimiz zaman. Sonuçta şey biliyoruz, süreci biliyoruz, ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Yalnız olmadığını biliyoruz, bunu anladığını biliyoruz. E, Hep beraber bir şekilde yardımcı olup hem parasal sıkıntıyı dayanmasını sağlayabilmek, hem sesini duyurabilmek, hem kamulara baskı kurabilmek gerekiyor. Hem de yani bu teknik kısımları çözmek gerekiyor. Bunun için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bakalım. Eyüp Evet, abi evet. dahil. Ne güzel söylediniz. Sesim üstüne Tamam. gelmemiş olsun. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Eyüp abi dahil dedi. Gün Göksu çok önemli. Eyüp Bey, o desteği bekliyoruz sizden. Türk toplumunun da ben desteğini Sağ umarım ki olun. buradan nasıl olduğunu peşini bırakmadan bu hikayenin nasıl geliştiğini aktaracağım, anlatabileceğim sizlere umarım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Eyüp Bey paylaştığınız için Çok sağ olun. çok zor ama Çok. paylaştınız. Bu da güç gerektiriyordu. Hadi bu dirayet şimdi yaşama dönme enerjisine evrilsin. Her şey güzel olacak. Umalım. Ne olur. Filiz Peki. Burmalı. Benim Evet. bir arzum var. Herkes ev duyan, gören, okuyan her neyse. Evlerinde ailesine, çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına şöyle bir sarılsın. Sarılsın ve varlıklarını hissetsinler. Yalnızlığı önce onlara sarılmakla atsınlar. Önce birbirlerine destek olmayı, yanlarında olduklarını göstermeyi bilsinler. Ve ondan sonra zaten toplum birbirine yaklaşır, birbirine sarılır. Teşekkür ediyorum vaktinize, zamanınıza, her şeyinize. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Ve sevgili destek ekibi şimdi Filiz Burmalı, Gün Göksu sizlere de teşekkürleri sunuyorum. Umarım iyi haberleri sizlerden alacağız. Umarım biz teşekkür ediyoruz sesimiz olduğun için. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Tek başına şu ekrandan anlatacağım çok bir şey kalmadığını düşünüyorum. Kendi kendine anlattığı, anlatılan her şey değil mi? Ama takipçisi olacağız. Ama önce Eyüp Apapçı'yı sapasağlam göreceğiz karşımızda. Arkasından da hayalleri için, üreteceği o yer için
ve çözümsüzlüklerini aşabilmesi için ve bunun da gerçekten topluma bir şekilde doğru bir yönetmelik mi her neyse dönebilmesi için doğru Kanada'nın hak ettiği insana, yönetmeliğe, kurumsal hayata vesairesine dönüşebilmesi için buna ihtiyacımız var. Bakalım göçmenlik güç birliğiyle güçlenecek diyorum yeniden. Haberleşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Eyüp için de sağlık dileklerimiz. Eyüp Apapçı için. Hoşça kalın şimdilik.